Türkiye saatiyle 02.50-03'e doğru İsrail'in saldırısı yaşandı. İran'da başkent Tahran'da 3 farklı noktayı hedef aldı İsrail. Bu hedef alınan noktaların önemli bir kısmını sivil yerleşim binaları oluşturuyordu. Ve bu binalarda İran'ın askeri yetkilileri, nükleer bilim insanları ve sıradan vatandaşlar yaşıyordu. Aslında nükleer bilim insanlarıyla İran askeri yetkililerin halkla iç içe olduğunu da bir anlamda işaret eden bir durum. Aynı zamanda İsrail, İsfahan kentinde bulunan Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yönelik de bir saldırı düzenledi. Orada siyah dumanların yükselişi devam ediyor ancak henüz hem İran makamları hem de Uluslararası Atom Enerji Ajansı buradan bir nükleer sızıntıya dair işaret olmadığını ifade eden açıklamalar yaptılar. Bu saldırılarda İran ordusundan üst düzey isimler hayatını kaybetti, şehit oldu ve an itibariyle az önce bu şehit olan isimlerin yerine yeni görevlendirmeler İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından yapıldı. Şehit olan olduğu ilk duyurulan isim İran Devrim Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Hüseyin Selami. Hüseyin Selami'nin yerine eski İçişleri Bakanı ve eski Devrim Muhafızlar Ordusu Komutanı Ahmet Vahidi görevlendirildi. Vahidi bu görevi geçici süreliğine üstlenecek. Aynı zamanda bu saldırıda İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri'nin de şehit olduğu duyurulmuştu. Bakiri'nin yerine de yeni bir isim atandı. Emir Habibullah Seyyari. Seyyari, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na geçici olarak görevlendirilmiş oldu. Önemliydi. Bu hızlı bir şekilde yerlerine takviye yapıldı. Çünkü İran bir saldırı hazırlığında, bir karşı yanıt hazırlığı içerisinde. Buna dair bazı açıklamalar var. Yeni geldi. İran Silahlı Kuvvetleri şimdi çok yapılı bir sisteme sahip. İzleyicilerimizin daha iyi anlaması için söyleyeceğim. Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri en tepedeydi. Onun altında Erteş diye tarif ettiğimiz bir silahlı kuvvet kanadı ve Devrim Muhafızlar Ordusu diye tarif ettiğimiz başka bir silahlı kanat vardı. Hüseyin Selami Devrim Muhafızlar Ordusu'nun komutanıydı. Bir de Erteş diye tarif ettiğimiz, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman İran Ordusu Başkomutanı olarak çevrilen bir isim var, bir görevlendirme var. İran ordusu, o İran yapısı içerisinde oradan bir açıklama geldi. Ordu Başkomutanı yaptığı açıklamada şehitlerin kanı yerde kalmayacak. Halkımız şehit yoldaşlarımızın yükselttiği bayrağın düşmeyeceğinden emin olabilir. İntikam almamız devrim lideri tarafından emredildi. Tekrar ediyorum bunu. İntikam almamız devrim lideri tarafından emredildi. Siyonist rejimin barbar doğası dünyanın tanımadığı bir şey değil ifadelerini kullandı. Bir açıklamada Pezeşkian hükümetinden geldi. Hükümet adına bir bildiri yayınlandı az önce. O bildirinin son cümlesi bu saldırı kınanmasının yanı sıra şu şekilde bitiyor. İran savaşın başlatıcısı olmadığını ancak bu hikayenin sonunu kendisinin yazacağını ifade etmektedir. İfadeleri kullanılıyor. Tekrar ediyorum. İran savaşın başlatıcısı olmadığını ancak bu hikayenin sonunu kendisinin yazacağını ifade etmektedir deniyor. Ve İsrail'in dün bu sabaha karşı yaptığı terör saldırısının bir savaş başlatmak olduğu İran hükümet bildirisinde yer aldı. İran'ın buna karşı ülkesini savunma konusunda da asla çekinmeyeceği ifade edildi hükümet bildirisinde. Bu arada olayla ilgili bazı ülkelerden de açıklamalar gelmeye başladı. Onlardan bir tanesi Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan İran topraklarına yapılan saldırıyı kınadığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın Riyad, İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik egemenliğini ve güvenliğini baltalayan ve uluslararası yasa ve normları açık bir ihlali olan açık saldırganlığı şiddetle kınıyor ve reddediyor.
açıklamaları geldi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan.